Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz psikolog Serap Akın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler. Bizler de çok iyiyiz. Hocam yine sizlerden çok desteğe ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz ve yine toplumsal etkilerden biraz bahsetmek istiyoruz. Toplumsallaşma, gelenek ve göreneklerden uzaklaşmak insanı psikolojik olarak daha iyi hissettirir mi? Hayır. Hem evet hem hayır. Şimdi toplumsallaşırken öğrendiğimiz şeyler insanları bazen çocukluktan itibaren utanç ve suçluluğa sürükleyebiliyor diye konuşmuştuk. Çünkü çocuk aldığı bilgiyi içinde özümseyemiyorsa o bilgiyle kendini tanımlayamadığı için utanç duyabilir ya da suçluluk duyabilir bundan. Fakat bundan kendini tamamen soyutlayamaz. Biz de onu soyutlayamayız. Dolayısıyla çocuğa nedensellikle yaklaşmak lazım. Yani toplum bir kural vermişse ve o kurala uyulması bekleniyorsa bunun nedenlerinin de açıklanabilmesi lazım. Ve çocuklar yetişkinler kadar bizi anlayabiliyorlar onların dilinden konuşabildiğimiz zaman. Biraz netleştirmek lazım kafasında. Neyin neden kurala bağlandığı ve insanların bir arada yaşamak için birbirleriyle iletişimlerin daha rahat sürmesi için gerekli kurallar olduğunu içinin açılması lazım. Aslında çocuklara biz açıklayarak, anlatarak bir şeyleri öğrettiğimizde onlar da gerçekten neden yaptıklarını anladığında çok daha sağlıklı bir ortam ortaya çıkıyor. Evet, çocuklar çünkü çoğunlukla dürtüsel ve o dürtüleri onların içten gelen bir şey. Yani ihtiyaçları karşılığında o dürtüler geliyor. Onu durdurması zaten çok zor. O yüzden biraz kısa kısa açıklamalarla, çünkü çocukların dikkat süresi de yaşlarına göre artabiliyor. Çok küçük bir çocuğa çok uzun uzun anlatamazsınız bazı şeyleri. Kısa, 1 dakikalık, 1,5 dakikalık maksimum açıklamalarla ve çok fazla sayıda değil, 2-3 kere. Çocuk onu alır ve düşünür. Peki çocuk yetiştirirken bu utanç ve suçluluk duygusundan onları nasıl koruyabiliriz? Onları çok koruyamayız ama dediğim gibi bilinçlendirmeye başlayabiliriz. Ve bilinçlendirdikçe biz onlar sebep-sonuç ilişkilerini kuracaklardır. Ve düşünmeye, araştırmaya, başka yollarda var mı bulmaya çalışacaklardır. Ve destek gerektiği zaman destek bulmak, çözüm odaklı düşünmek gibi bir özellik kazandırabiliriz onlara. Hocam peki şimdi özellikle okul çağındaki çocuklarda çok yaşanan bir durumdan bahsetmek istiyorum. Benim de 2 tane ergen yaşta çocuğum var ve ben de dönem dönem yaşadım bu durumları. Akran zorbalığı. Yani akran zorbalığında şimdi karşı taraf bunları yaptığı için ve bunlar da küçük çocuk olduğu için velilerin, biz çocuk sahibi velilerin, buna maruz kalan çocukların annesi ve babası olarak o çocuklara bir şey yapamıyor oluyoruz. Yani bir engel ya da işte düzeltme gibi bir durum olmuyor. Bizlere kendi çocuklarımızı güçlendirmemiz için neler öneriyorsunuz? Şimdi o zorbalıktan çocuğu alıkoyamayız. Ama çocuğumuza biraz hayır demeyi öğretebiliriz. O maruz kaldığı şeyden hoşlanmıyorsa orada bulunmamayı seçebilir. Arkadaşlarını kaybetmemek için buna tahammül göstermeye çalışıyor bazı çocuklar. Bu da bir seçenek ama o tahammülü gösteremediği yerde de durabilmek önemli. Bir de okulların hepsinde artık pedagoglar var, PDR'cı, yardımcı kişiler var, deneyimli. Onlardan destek isteyebiliriz ama biz direkt çocuğu diğer çocukla muhatap edemeyiz. Diğer çocuğun durumu da çok değerli aslında. Çünkü çocuk zorbalık yapıyorsa bir ihtiyacı karşılanmıyordur. O karşılayamadığı ihtiyacı için aslında orada o davranışta bulunuyor ve dürtüsel olduğu için yapıyor bunu. Evde o dürtü kontrolünü yapmak zorunda kalıyor ya da kendi mahallesinde bulunduğu sosyal çevrede. Fakat okulda öğretmenin, denetleyicinin olmadığı bir yerde bunu yapıyor diğer çocuğa. Ben şunu sormak istiyorum. Mobbing nedir? Akran zorbalığının yetişkindeki hali midir sizce? Bence biraz öyle. Yine yetişkinler de kendi baş edemediği durumlara ya da etraftakilere hükmetmek istediği, kendi başarılı göstermek istediği yerlerde eksiklik hissetmese, kendi başarılı hissetse başkalarına mobbing uygulamayacak. Ama kendini öyle hissettiği yerde özellikle biraz başarılı olan ve kendini göstermeye başlayan kişilere mobbing uyguluyorlar ki o kişi daha başarısız görünsün, kendisi ön plana çıkabilsin. Peki mobbing nedir?
Mobbing az önce aslında birazcık açıklamış oldum. Kişi kendini yetersiz hissettiği yerde psikolojik şiddet uygulamaya başlıyor diğer arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına. Bu bir patron da olabilir aslında. O da durumu yönetemiyor demektir. Peki hocam, biraz da bu partner ilişkilerine değinelim istiyoruz. Partner ilişkilerinde yaşanan sözlü, fiziksel şiddetler de aslında zorbalık mıdır? Yani aslında sorunun içerisinde de cevabı az çok var ama sizden bunu uzman kişi olarak detaylı açıklamanızı rica ediyoruz. Şimdi burada da yine şiddete başvuran kişinin baş edemediği bir şey var. İçeride duygularıyla baş edemiyor ve içindeki çatışmalar dışarı taşıyor. Ve artık o saldırganlık dürtüsünü tutamıyor karşısındakine doğru yönlendirecek ve kime gücü yetiyorsa. Genellikle fizyolojik olarak erkekler daha güçlüler. O yüzden çoğunlukla erkeklerin şiddet uyguladığını görüyoruz. Kadınların da psikolojik şiddet uygulama durumu var tabii ki. Aynı zamanda eşler arasında bu çatışmayla artık baş edilemez duruma geldiğinde kadının gücü erkeğe yetmiyorsa bu sefer çocuğa yönlendirmeye başlıyor evde. İşte bu çocuklar da dışarıda uygun bulduğu, fırsat bulduğu yerde farklı şekillerde bunu açığa çıkartıyor. Yani sadece fiziksel değil şiddet, bir yaptırım, bir açıklamasız bir söz, bir azar, durduk yere hiç olmayacak bir şeye hayır demiş olmak için hayır demek gibi sınır çizemeyen annelerin mesela çocuklarına hayır diyemediği yerlerde baskın bir şekilde cevap vermeye çalışması gibi. Bu böyle domino taşı gibi gidiyor aslında. Hocam bu şiddet yani halk arasında da çok fazla, sosyal ortamlarda da çok fazla konuştuğumuz işte bildiğimiz kadar, duyduğumuz kadar söylüyoruz. İşte annesinden görmüş, babasından görmüş şeklinde. Mesela çocuklara karşı da birçok veli bunu yapıyor. İşte annesi babası demek ki evde böyle. Veya işte çocukken bu şiddete uğramış ki şiddet uyguluyor gibi yorumlar yapılıyor. Gerçekten geçmişten gelen bir şey midir bu şiddet dürtüsü? Şiddet dediğim gibi şiddeti tanımlamak, şiddetsiz iletişim diye bir şey var şimdi. İnsanlar bu konuda eğitim veriyorlar, seminerler veriyorlar. Çünkü kullandığımız iletişim dili bile bazen şiddet içeriyor. Yine bu dediğim gibi hayır demeyi bilmemekten, kendine evet demeyi, dışarıya uygun bir şekilde hayırı göstermeyi, ifade etmeyi bilmemekten kaynaklanıyor. Bunu nasıl yapacağını bilemeyen kişi çocuklukta nasıl öğrendiyse, o öğrenme örüntüleri nasıl geliştiyse içinde, belki onu durdurmaya çalışıyor hatta, fark ediyor bunu. Farkındalık tek başına hiçbir şey. Uygulamaya geçebiliyorsan eğer farkındalık çok değerli. Bunu uygulamaya geçiremiyorsa kendi başına destek alması lazım. Aslında öfkeyle beraber mi o şiddet daha çok Tabii oluşuyor? öfkeyle baş edemiyoruz. Öfke bizim aslında sekonder duygumuz. Acıyla ya da dediğim gibi kendi sınırlarına girilmiş hissediyor. Mesela çocuk annesinden bir şey talep ediyor. Aslında annesinin daha önce ondan karşılığında talep ettiği şeyi gerçekleştirmemiş çocuk. Sözünü tutmamış ama anne sözünü tutmuş, vermiş ona istediğini. Çocuk 1, 2, 3 dinlememiş. En sonunda anne bağırıyor diyelim. Şiddet göstermiyor, bağırıyor diyelim. Bu çocuk geçmişte ne olduğunu düşünmüyor. O anda annesinin ona öfkeyle bağırdığını fark ediyor sadece. Ve bununla kalıyor. Bu öfke onun içinde kalıyor. Ve bunun acısıyla baş edemiyor. Onun için onu bir yere gömüyor. Ve sonra başka anneden başlıyoruz. Öğretmen, işte dışarıda arkadaş, arkadaşının ablası, annesi, iş yerinde bilmem kim falan derken doluluk artıyor giderek zaman içinde. Ve artık o dolulukla baş edemiyor kişi. İçindeki o azarlanmışlıklar, reddedilmişlikler, dışlanmışlıklar, istenmemişliklerle baş etmek için hep öfkeyi öne koymuş oluyor ve o öfke giderek büyüyor içinde. Ve artık bir yerden sonra onu tutamaz oluyor, dışarı taşmaya başlıyor. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler çok kıymetli gerçekten. Yani hele ki şu dönemde bizler için çok değerli. Eminim izleyicilerimiz de bundan çok keyif alarak, kendilerine fayda sağlayarak izliyorlardır. Çok teşekkür ederiz teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için. Efendim, program konuğumuz psikolog Serap Akın'dı. Kendisine tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.